Teşekkür ederim. Şimdi, başlamadan önce size birkaç küçük sorum olacak. Burada bulunan seyirciler arasında düşünce şeklimizin etkisiyle hayatımızı değiştireceğimize, bu şekilde kendi gerçekliğimizi yaratabileceğimize inanan kaç kişi var? Buna kaç kişi inanıyor? Siz inanıyor musunuz? O zaman sizlere bir sorum daha var. İçinizden kaç kişi bu sabah uyandı ve bilinçli bir şekilde bir gelecek yarattı? İnsanların bunu yapamamasının en büyük nedeni, bunun gerçek olduğuna inanmamaları. Peki düşüncelerinizin kaderinizi yarattığını bilseydiniz, bunu içgüdüsel düzeyde bilseydiniz, tek bir günü kaçırır mıydınız? Hadi ama, yaşamak istemediğiniz bir şeyin düşüncesinin bilincinizden kaymasına izin verir miydiniz? Bir günde zihninizden 60.000 ila 70.000 düşünce geçiyor. Bu bir günde zihninizden geçen 60.000, 70.000 düşünce var ya, İşte bu düşüncelerin %90'ı bir gün önce de düşündüğünüz şeylerin aynıydı. Bu durumda aynı düşünceler her zaman aynı seçimlere yol açar. Aynı seçimlerde her zaman aynı davranışları yaratır. Aynı davranışlar aynı deneyimleri oluşturur ve aynı deneyimlerde aynı duyguları yaratır. Bu tanıdık aynı duygular aynı hislerde yine aynı düşüncelere yol açar. Biyolojiniz, sinir devreleriniz, kimyanız, hormonlarınız, psikolojiniz ve genetik ifadeniz her zaman nasıl düşündüğünüzle, nasıl davrandığınızla ve nasıl hissettiğinizle örtüşür. O halde sizin kişiliğiniz, kişisel gerçekliğinizi yaratıyor. Olay budur. Sizin kişiliğinizi yaratan şey, davranış, düşünme ve hissetme tarzınızdır. Yani bugün burada oturan şu anki kişiliğiniz, sizin hayat dediğiniz kişisel gerçekliğinizi yaratmış oldu. Peki yeni bir kişisel gerçeklik istiyorsanız, düşünce şeklinizi tartıp, bugüne kadarki düşünce şeklinizi değiştirmeniz gerektiğini kabul ediyor musunuz? Evet mi? Ve aynı kimliği yeniden teyit eden, aynı duyguları yaratan, aynı deneyimlere yol açan bilinçsiz alışkanlıkları ve davranışları fark etmeye başlamalı, aynı şekilde hareket etmeyi seçip seçmemeye, ezberlediğiniz ve kişiliğinizin bir parçası haline gelen duygulara bakarak, bu duyguları geleceğinize getirmek isteyip istemediğinize karar vermelisiniz. Kişiliklerini değiştirmeden yeni bir kişisel gerçeklik yaratmaya çalışan çok insan var. Böyle bir şey mümkün değil. Tam anlamıyla başka birine dönüşmemiz gerekiyor. Kısacası, her gün ısrarla ve inatla aynı şekilde düşünürseniz ve aynı davranış şekillerine yol açan aynı seçimleri yaparsanız, nörobilimde bir prensip vardır. Bu prensipte birlikte hareket eden sinir hücreleri birbiriyle bağlantılıdır. Yani siz aynı düşünceleri, seçimleri ve davranışları tekrar ettikçe, beyninizi de her gün aynı sıralamayla, aynı kalıpla ve aynı kombinasyonla hareket etmeye zorluyorsunuz. Siz beyninizi her gün aynı şekilde çalıştırdığınız sürece aynı düşünce seviyesini üretirsiniz. Ve beyninizi son derece sınırlı bir bölmeye sıkı sıkı bağlarsınız. Ve bu sınırlı bölme beyindeki bir kutu gibidir. O halde bu kutunun dışını düşünmek demek, beyninizi yeni sıralamalar, yeni kalıplar, yeni kombinasyonlarla çalıştırmaya başlamak demektir. Beyninizi ne zaman farklı çalıştırırsanız, zihniyetinizi de değiştirirsiniz. Çünkü zihin, hareket halindeki beyindir. Dolayısıyla sizin süreçte olmanızı sağlayan tek unsur, malumattır, bilgidir. Çünkü her seferinde yeni bir şey öğrenirseniz, beyninizde yeni bir bağlantı kurarsınız. Öğrenme de budur. Öğrenme yeni sinaptik bağlantılar kurmaktır. Hatırlamaksa bu bağlantıları kurmak ve sürdürmektir. Nobel ödülü sahibi Kandel,
2000 yılında insanların sadece birkaç bilgi öğrenerek beynin belirli bir kısmındaki bağlantı sayısını 1300 bağlantıdan 2600 bağlantıya, yani 2 katına çıkardıklarını keşfetti. Fakat bu bilgileri birkaç saat ya da gün içinde tekrar hatırlayıp gözden geçirmezlerse bu devreler tam anlamıyla kopuyordu. Bu durumda sizler de gerçekliğin doğası ve yeni olasılık bilimi hakkındaki hayati bilgileri öğrenmeye başladığınızda beyninizdeki bilgilerle bağlantı kurabilirsiniz ve bunu tekrarlayabilirsiniz. Böylece en zayıf anınızda ya da en karanlık saatinizde kendinizle imkansızı konuşmazsınız. Yani çok küçük bir bilgi bile öğrenince beynimizin, yani gri maddenin 3 boyutlu duvar halısına yeni ilmekler ekliyoruz. Ve öğrendiklerimizi düşünüp tartabiliyorsak, beynimizi yeni ve farklı şekillerde ateşliyoruz. Beynimizi farklı şekilde çalıştırırken de zihnimizi değiştiriyoruz. O zaman yeni düşünceler yeni seçimlere yol açar. Yeni seçimlerde yeni davranışlara yol açar. Yeni davranışlar yeni deneyimler yaratır. Yeni deneyimlerde yeni duygular yaratır. Ve bu yeni duygular, bu yeni hisler, yeni düşünceleri çeker ve buna da evrim denir.